Bu şelale, yani Ştabach Şelalesi, yaklaşık 300 metreden aşağı düşüyor. Şelalenin belli bir kesimine kadar çıkılıyor. Hatta şurada bakarsanız insanlar yürüyerek yukarı çıkıyor. Geçen yıl 2024'te biz de Gökalp'le belli bir kısmına kadar çıkmıştık. Bu zorlu tırmanışa başlamadan önce gözünüzde rotayı daha net canlandırabilmeniz için harita üzerinden de bakalım. Başlangıç noktamız arabamızı bıraktığımız kilisenin yanındaki park alanı. İşte tam burası. Buradan Ştabach Şelalesi'nin eteklerine kadar olan mesafe yaklaşık 50 metre civarında. Sonrasında ise bu rotayı takip ederek dik bir tırmanışın ardından yaklaşık 10 dakikada şelalenin seyir terasına ulaşmak mümkün. Tırmanış rotası hemen merdivenlerle başlıyor. Buradaki merdivenler zikzak şeklinde ve oldukça dik bir eğimle yukarı çıkıyor. Basamak sayısı da hatırı sayılır. Yaklaşık 300'ü buluyor. İlk bakışta kısa mesafe gibi görünse de merdivenlerin sürekli dik eğimde olması sebebiyle yorucu olabiliyor. Özellikle yaz aylarında turist yoğunluğu fazla. Dar merdivenlerde kalabalık arasında ilerlemek biraz daha zor olabiliyor. Yaz sıcağıyla birleşince bu tırmanış fit olmayanlar için gerçekten terletici bir deneyim haline geliyor. Başlangıç noktası dışında rota boyunca oturup dinlenebileceğiniz bank veya gölgelik bir alan bulunmuyor maalesef. Yorulan ziyaretçiler kısa molaları mecburen merdivenlerin kenarında veriyor. Yaşlı ziyaretçiler, dizlerinde sorun olanlar ya da nefes darlığı yaşayanlar için bu rota çok da uygun sayılmaz. Engelliler için de erişilebilir bir parkur olmadığını özellikle belirtmekte fayda var. Manzara fotoğrafçılığı veya video için yanınıza mutlaka bir tripod ya da gimbal almanızı tavsiye ederim. Çünkü yükseldikçe hem Lauterbrunnen Vadisi hem de şelalenin etkileyici açısı kendini gösteriyor. Güneşli havalarda suyun buharından oluşan gökkuşağı burada ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektiği anlardan biri oluyor. Yukarıya çıktıkça gökkuşağını daha net ve etkileyici bir açıdan görebiliyorsunuz. Merdivenleri tırmandıkça sadece adımlarınız değil, kalbiniz de hızlanıyor. Şelalenin gürültüsü artık bir fon sesi değil, sanki size eşlik eden bir orkestra gibi. Her basamakta daha yakından, daha güçlü hissediyorsunuz suyun gücünü. Bu noktada vadiye dönüp baktığınızda Lauterbrunnen'in neden kartpostallarda bile gerçeküstü göründüğünü anlıyorsunuz. Yeşilin tonları, kayaların sertliği, evlerin düzeni ve arkasına yükselen alpler. Hepsi bir tablo gibi dizilmiş karşınıza. Bazen yorgunluğu unutmak için sadece birkaç saniye sessiz durup nefes almak gerekiyor. O an şunu fark ediyorsunuz. Aslında buraya gelmek sadece fotoğraf çekmekten öte bu anı yaşamak içinmiş. Çünkü bu manzarayı hafızanıza kazıdığınızda hiçbir kamera lensi onun yerini tutmuyor. Merdivenlerden çıkarken Lauterbrunnen Vadisi sık sık karşınıza çıkıyor. Önceki videomuzda vadinin içini detaylıca gezmiştik. Eğer izlemediyseniz kanalımızdaki 72 şelalenin döküldüğü köy başlıklı videoyu mutlaka tavsiye ederim. Orada Lauterbrunnen sokaklarına, Ştabach Şelalesi'ne,
önünü ve vadinin günlük yaşamını çok daha yakından görme şansınız olacak. Şimdi şelaleyi izleyeceğimiz terasa bağlanan bu dar tünelde ilerliyoruz. Yaklaşık 20-30 metrelik bir geçit. İnsan eliyle açılmış ve çinko saclarla kaplanmış bir tüp gibi. İçerisi oldukça serin. Kayaların arasından süzülen su damlalarıyla birlikte adeta doğal bir iklimlendirme hissi veriyor. Her adımda yankılanan sesler bizi şelalenin gücüne biraz daha yaklaştırıyor. Ve tünelin sonunda metal ve dik merdivenler bizi doğrudan şelaleyi en güçlü haliyle hissedeceğimiz seyir terasına çıkarıyor. Baba, dağ keçilerini gördüğün yer. Gimana di mata basi ini? Tamam. İşte karşınızda Şitapbaş Şelalesi, Lautörbrunn Vadisi'nin eşsiz manzarasıyla birleşiyor. Yukarıdan bakarken bu 300 metrelik suyun güçlü akışı ve vadinin derinliği adeta nefesinizi kesiyor. Burada çekilecek fotoğraf ve videolar hem vadinin büyüklüğünü hem de şelalenin ihtişamını tam olarak yansıtıyor. Yanınızda tripod veya gimbal varsa en etkileyici açıları yakalamak için tam zamanı. Aklınıza takılan tüm soruları yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu harika vadiyi keşfetmek isteyenler için faydalı bilgileri paylaşmaktan mutluluk duyarız.